Merhaba arkadaşlar, bugün Gömülmüş Mezarlıklar adlı yeni bir video serisine başlıyoruz. Gömülmüş mezarlıklar derken aslında bir anlatım hatası yapmıyorum. İlk etapta bedenleri mezarlara gömüyoruz ama yıllar geçtikçe diktiğimiz mezarları da zihnimizin uzak köşelerine gömüyoruz. Çünkü bir süre sonra, kendimiz için de bir mezar hazırlanacağı fikri bilinçaltımıza işlenmiş durumda. Bu hoş olmayan düşünceleri derinlemesine irdelememek için mezarları zihnimize gömüyoruz. Bu nedenle örneğin 100 yıl önce kullanılmış olan bir mezarlık bizim için şu an tamamıyla gömülü ve unutulmuş bir mezarlık oluveriyor. Yaşanmış olaylar, yaşayan kişiler ve o zaman dilimi hiç var olmamış gibi taş yığınlarına dönüşüyor. Bir bakıma tüm varlığımızın özeti olan mezarlıkta, her bir taşın altında ayrı bir öykü, ayrı bir hayat, ayrı bir anlam saklıdır. Çünkü ömrümüz, ne kadar uzun ve dolu dolu geçerse geçsin, sonunda hep buraya, bir mezar taşına dönüşür. Bizler de bu dünyada ne kadar varlık gösterirsek gösterelim, sonunda birer isim, birer tarih, belki de birkaç sözcük olup çıkarız. Fakat burası sadece ölümün değil, hayatında derinlemesine anlaşıldığı bir yerdir. Her bir taşın altında yatanların hatırası, bize hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu hatırlatır. Her bir taş, insanın ne kadar küçük ve öte yandan ne kadar büyük olduğunu gösterir. Bu mezarlıkta yürürken, üzerimizde sadece bulutların değil, zamanın ve mekanın da ağırlığını hissediyoruz. Çünkü burada, hayatın ve ölümün karşı karşıya geldiği noktada, her şey bir anda önemsizleşiyor. İnsanın büyüklüğü ve önemi, evrenin sonsuz genişliği karşısında ne kadar da küçük kalıyor. Bugün geziyor olduğumuz mezarlığın benim için, en önemli özelliği hem Müslüman hem Hristiyan mezarlarının aynı alanda bulunuyor olması. 100-120 yıl önce hepsi bu çevrede yaşayan Müslim ve gayrimüslim halk hiçbir ayrım olmaksızın aynı yerlere gömülüp nihai ve sonsuz bekleyişlerine başlamışlar. Burada 100 yılı aşkın bir süre önce vefat etmiş Ermeni bir vatandaşın mezarı var. Mezar taşı sapasağlam duruyor ve üzerine kazınmış haç işareti hala belirgin. Ama mezarın zemini tahrip edilmiş, defineciler tarafından yok edilmiş adeta. Bizleri adeta farklı bir zaman dilimine taşıyan bu mezarlıkta, her bir taşın, her bir ismin ardında farklı bir hayat, farklı bir hikaye yatıyor. Sessizlik içerisinde bizi büyüleyen bu yerler, birçokları için sadece son durak olsa da aslında hayatın ve ötesinin anlamını derinlemesine düşünme fırsatı sunuyor. Burada da aynı dönemlerde yaşamış Müslüman mezarları var.
Mezar taşları zeminden ayrılmış ve ayrılmak üzere olan mezarlar var. Şu mezarda o şekilde zaten hemen düzeltmeye çalışıyorum. Evet, nispeten daha iyi oldu. Burası doğa ile iç içe geçmiş bir mekandır. Her bir taşın, her bir çiçeğin arasından geçerken, sayısız dilek, sayısız umut ve özlemle dolu duaların sesini duyabilirsiniz. Belki de bu sessiz taşlar, duyulmayan duaların en güçlü şahitleridir. Bu video çekiminde amacım sizlere mezarlıkların gizemini, mistik atmosferini aktarmak. Ancak bu aktarım sadece mezar taşlarından ibaret değil. Hayatın geçiciliğini, insanın kendi ölçüsünde ne kadar küçük olduğunu, ölüm sonrasının gizemini ve bu gizemin içerisinde var olan umut ışığını da içeriyor. Son olarak, hatırlayın, mezarlıklar, aslında hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu bize anımsatan birer ayna. Bu sessizliğin içinde, belki de kendi küçüklüğümüzü ve hayatın geçiciliğini daha iyi anlarız. İşte bu yüzden, her birimiz hayatın çarkında hızla dönerken, belki de durup biraz düşünmek ve bu sessizlik içinde kendimizi bulmak bizim için çok değerli olacaktır. Bu seyahatimizde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, her taşın bir hikayesi var. Sadece dinlemek ve hatırlamak gerek. İşte bu yüzden Gömülmüş Mezarlıklar dizisinde bu unutulmuş hikayelere beraber kulak vereceğiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, hoşça kalın.